Merhabalar. Bu videoda ülkemizde hala en çok sevilen iPhone modellerinden biri olan iPhone 11 ile Apple'ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı en son çıkardığı model olan iPhone 15'in karşılaştırmasını yapacağız. Tabi bu sevilmenin bence en önemli nedeni iPhone 11'in tasarım dili olarak yeni modellerden çok farklı olmaması ve fiyat olarak da yeni modellere kıyasla çok daha uygun bir fiyatta olması. Elimde gördüğünüz iki telefonda 128 GB boyutunda. iPhone 11'in 128 GB'lık versiyonu 24.500 lira civarında satılırken iPhone 15'in 128 GB'lık versiyonu 49.999 TL'ye satılıyor. iPhone 11'in daha kalın olduğu ilk bakışta hemen göze çarpıyor ama iki telefon da alüminyum çerçeve ve arka cam yüzeye sahip. Burada kalite açısından iPhone 15'in öne çıktığını söylemek zor. iPhone 11'in arka yapısı çok daha pürüzsüz. Burada ise birazcık daha parlak olmayan mat bir doku kullanılmış. İki telefon da 6.1 inçlik bir ekrana sahip olsa da iPhone 11'de Liquid Retina HD LCD bir ekran kullanılırken iPhone 15'te Super Retina XDR OLED bir ekran kullanılıyor. Kalite farkını direkt hissedebiliyorsunuz. İki telefon da 60 Hz yenileme hızına sahip olsa da iPhone 11'in parlaklık değeri 625 nite kadar çıkarken iPhone 15'in parlaklık değeri 2000 nite kadar çıkabiliyor. Bu da iPhone 15'i açık havada çok daha rahat kullanmanızı sağlıyor. Yine iPhone 15'lerdeki çok daha yüksek olan kontrast oranı siyahların daha siyah, beyazların daha beyaz görünmesini sağlıyor. Ayrıca gördüğünüz gibi çözünürlük oranı da iPhone 15'te çok daha yüksek. Tasarım anlamında ön yüzdeki en büyük fark olarak 11'den 14'e kadar devam eden çentikli yapının artık yerini dinamik adaya bıraktığını görüyoruz. En çok merak edilen konulardan fotoğraf ve video performans konusuna baktığımızda ise iki telefonda bir ana bir de ultra geniş kameraya sahip olduğunu görüyoruz. Tabi gördüğünüz gibi iPhone 15'in kamerası daha büyük ve artık ana kamera 48 megapiksel çözünürlüğüne ve f1.6 diyafram açıklığına sahip. Şimdi performanslarını görmek için şu fotoğraflara bir göz atabiliriz. İdeal ışık ve çekim açısına sahip fotoğraflarda gördüğünüz gibi çok da bir fark yok. Ters ışıkta çekilen fotoğraflarda ise iPhone 15'in biraz daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Bu gördüğünüz yakınlaştırılmış fotoğraflarda ise iPhone 15'in 2x optik zoom sunduğu için daha başarılı olduğunu açık bir şekilde görebiliyoruz. Yine akşam üstüne doğru azalan ışıkta çekilen fotoğraflarda iPhone 15'in daha başarılı olduğu görülüyor. Şu anda ise iki telefonun arka kameralarından çekilen videolara bakıyorsunuz. Yine ideal ışık altında olduğumuz için aralarındaki fark çok az. İki videoda 4K 60 FPS olarak çekildi. Tabi videolar detaylı incelendiğinde fark birazcık daha hissedilebilir oluyor. Burada ise ön kamera performanslarını görüyorsunuz. Yine ideal ışık altında olduğu için fark çok yüksek değil. Koşar adımlarla yürüdüğüm bu videoda ise iPhone 15 hareket modu sayesinde çok daha stabil video çekebilmiş. Gece modunda çekilen bu fotoğraflardan özellikle ikincisinde iPhone 15 çok daha başarılı. Yine gece modunda çekilen videolarda da iPhone 15'in çok daha iyi olduğunu görebiliyoruz. Ön kamerayla karanlıkta çekilen bu fotoğraflarda da gördüğünüz gibi gerçekten çok büyük fark var. Bu gördüğünüz videoda ise iPhone 15 tarafında sinematik modla bir çekim yapıldı. Nesne hariç diğer ortamlarda birazcık bir flulaştırma var. Bu da çok daha iyi sonuçlar almanızı sağlıyor. Ayrıca iPhone 15 artık çok daha başarılı portre fotoğrafları çekebiliyor ve fotoğrafı çektikten sonra da ekranda da gördüğünüz gibi odak açısını değiştirebiliyorsunuz. Kapasite konusunda iPhone 11 64 ve 128 GB seçeneklerine alınabilirken iPhone 15 128, 256 ve 512 gibi seçenekler sunuyor. Boyut ve ağırlık konusuna baktığımızda 15'in azalan çerçeve genişliklerinin etkisiyle hem biraz daha küçüldüğünü hem de biraz daha hafiflediğini söyleyebiliriz. iPhone 11'de çok daha oval köşeler varken iPhone 15'te bu köşelerin artık birazcık daha sertleştiğini söyleyebiliriz. Sadece şu geçiş kısmında yumuşatma yapılmış. Performans konusuna baktığımızda ise iPhone 11 A13 Bionic işlemcisiyle geliyor. A15 ise geçen yıl Pro modellerde kullanılan A16 Bionic işlemcisini kullanıyor. GPU çekirdek sayısı 4'ten 5'e çıkıyor ve iPhone 11'de 4 GB olan RAM miktarı 6 GB'a yükseliyor. Aynı zamanda Neural Engine çekirdek sayısı da 8'den 16'ya yükseliyor. Tabi bu iPhone 11'in artık yavaş bir telefon olduğu anlamına gelmiyor.
Hatta yaklaşık bir aydır telefonu kullanan eşime sorduğumda hız konusunda çok da fark hissetmediğini söyledi. Şimdi birkaç uygulamayı eş zamanlı açarak aralarında bir fark var mı görmeye çalışacağız. Gördüğünüz gibi iPhone 15'in ekranı çok daha kısa bir sürede oluşuyor. Normal kullanımda bunu fark etmek çok kolay olmasa da gördüğünüz gibi iPhone 15 tüm uygulamaları çok daha hızlı bir şekilde açabiliyor. Ama günün sonunda eğer yoğun grafik detayları içeren çok fazla oyun oynamıyorsanız iPhone 11 günlük hayatta hız konusunda sizi rahatsız etmeyecektir. İki telefon da IP68 dayanıklılık sertifikasına sahip ama Apple iPhone 11 için verdiği 30 dakika ve 2 metre olan dayanıklılık süresini iPhone 15'te 30 dakika 6 metre olarak güncellemiş. Batarya performanslarına baktığımızda ise 11'de 17 saate kadar olan video oynatma süresi 15'te 20 saate kadar çıkarılmış. Apple çok üstünde dursa da benim son anda aklıma gelen bir diğer yenilik de bağlantı konektörü olarak artık Lightning'den USB-C'ye geçirmiş olması. İki telefon arasındaki tüm farklar tabii ki bunlarla sınırlı değil ama ben kendimce önemli olan özellikleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Eğer maddi durumunuzu ayarlayabiliyorsanız şu an 11'inizi de iyi fiyatla satabileceğinizi düşünerek 15'e geçmek iyi bir seçenek olabilir. İki telefon arasındaki farklarla alakalı merak ettiğiniz başka sorular varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Tüm yorumları muhakkak okuyorum ve elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Görüşmek üzere.